Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Amigurumi Bugs Bunny'nin ellerini öreceğiz birlikte. İki el öreceğiz, sağ ve sol eller. İkisinin de örülüşü farklı arkadaşlar. İki parçayı da öreceğiz. Bu nedenle videodaki ayrıntıları lütfen atlamayınız. Dikkat edelim. İki eli de birlikte öreceğiz arkadaşlar. Videolarımı da beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Benim için çok kıymetli bunlar. Mutlaka videomu seyrediyorsanız beğeni ve yorumlarınızı da birer cümle dahi olsa bırakırsanız çok memnun olurum. Ben hazırım arkadaşlar. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi sırada arkadaşlar Bugs Bunny'nin sol eli var. Bu gördüğünüz parçayı öreceğiz hep birlikte. Bakın şöyle bir parça olacak. Başlangıçta 11 adet zincir çekerek başlayacağız çalışmamıza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi birinci zincirin içine batacağız ve bir zincir kaydırmayla birleştireceğiz. Böyle bir çember oluşturuyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bu zincirlerin her birine bir adet sık iğne öreceğiz. Yani toplam 11 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 ve 11. Şimdi bir zincir çıkmıştık başlangıçta. O zincirin içine batarak, bakın burada zincirin içine batarak sırayı birleştiriyoruz. Şimdi ikinci sırada arkadaşlar 10 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu zincir kaydırma yaptığımız dibine, buraya bir tane zincir kaydırma öreceğim ve böyle bir şekil oluşturacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Buraya arkadaşlar 10 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve 10. Şimdi bu sondaki sık iğnenin içine de bir tane arttırma örüyorum. Ve bu zincirleri altta bırakıyoruz ve örmeye buradan devam edeceğiz. Şimdi burada bir zincir çıkmıştık. O zincirin içine batıp sırayı birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane arttırma öreceğim. 1 2 bir tane sık iğne, bir tane arttırma, bir tane sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir arttır, bir sık iğne, bir arttır ve bir sık iğne. Sırayı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıraya geçeceğim. Bu sırada arkadaşlar toplam
18 adet sık iğne olmalı. Geldik 4. sıraya. 4 ve 7. sıra arkadaşlar. 4 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra örgümü tamamladım. Şimdi bir zincir çekeceğiz. Bundan sonraki aşamaları biraz dikkatli izleyelim. Bazı teknikler var, onlara dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet sık iğne ördük. Şimdi bir sonraki sık iğnenin içine batıyoruz ve bir zincir kaydırma örüyorum. Yani burada 8 adet boşta sık iğne kalması gerekiyor. Şimdi bu bölümde geldik 2. sıraya. Bir zincir çekeceğim. Geri döneceğim. Şimdi bu 1. zincir kaydırmayı atlayalım. Buradan itibaren 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi bu alt sıradaki bir sonraki sık iğnenin içine, yani şu bir sonraki sık iğne, hemen ilk sık iğnenin içine bir zincir kaydırma öreceğiz. Buraya bir zincir kaydırma örüyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 3 4 5 6 aynı sistemle öreceğiz. Fakat zincir kaydırmaları artık bu sıradaki boştakine değil, hep dibe batacağız arkadaşlar. Göstereceğim. Şimdi 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Zincir kaydırmayı bakın, bu dibe yapıyoruz. Hep dibe. Yani bir sonraki sık iğne boştakine yapmayacağız artık. Dibe batıyorum. Zincir kaydırma. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi zincir kaydırmayı nereye yapacağım? Bakın, bu dibe yapacağım. Dipteki zincirin içine zincir kaydırma yapıyorum. Yani şu alt sıradaki boştaki sık iğnelerim hep kalsın. Yani burada 7 adet kalması gerekiyor arkadaşlar. Boşta kalacak. Hiç onların üstüne örmeyeceğiz. Zincir kaydırma yapmayacağız. 7 tane burada boşta kalmalı. Şimdi zincir kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekip geri döndüm. Şimdi 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Zincir kaydırmayı yine dibe yapıyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi 9 tane daha sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5
6, 7, 8 ve 9. Yine dibe bir zincir kaydırma yapacağız. Şimdi bir zincir çekeceğim. Geri dönüyorum. Yine buraya 9 adet sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi yine şu dipteki sık iğnenin içine, zincirin içine bir zincir kaydırma örüyorum. Şimdi burada arkadaşlar 7 tane sık iğne öreceğiz. Şu burada, yani bu alttaki bıraktığımız sıradaki 7 sık iğnenin üstüne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve buradaki boşluğa, yani dibe bir zincir kaydırma öreceğim arkadaşlar. Böylece sıramızı bitiriyorum. Bu sırada toplam sayarsınız 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 2 sıra öreceğiz. 2 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Bu çevreyi döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 2 sırayı tamamladım. 18 adet sık iğne ördüm. Yani 18 adet sık iğne yapamadınız, 18 olmadı, tutturamadınız. Hayır değil, mutlaka 18 adet sık iğne olacak. Zincir kaydırmalara ve bu başlangıçtaki boşluğa da batarak tam 18 adet burada sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. 2 sırayı da örüp tamamladık. Şimdi ipliği uzun keseceğiz ve burayı dikiyoruz arkadaşlar, kapatıyoruz. Ancak burayı kapadıktan sonra ipliği kesmeyelim, kalsın ipimiz uzun olarak. Çünkü daha sonra içini elyafla doldurduktan sonra şu ön kısmı yuvarlayıp bir de avuç içine dikecek kadar ipimizin kalması gerekiyor. Yani burayı dikelim ama ipi kesmeyelim. İpimiz kalsın. Daha sonra çalışacağız. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Bu birinci sırada burada 10 tane zincir bırakmıştık. Bu zincirin içine baş parmağı öreceğiz. İpimizi dip noktaya bağlayacağız. Şu dipten bağlıyoruz arkadaşlar. Bu açıdan öreceğiz. Örgüyü böyle devam edeceğiz. Sakın yanlışlıkla böyle buraya örmeyin. Böyle tutacağız ve buradan öreceğiz arkadaşlar. Şu birinci zincirimiz 1, ikinci, 2, 3 ve 10. Evet, 10 tane sık iğneyi örüyorum. Şimdi ikinci sıraya geldik. Yine 10 tane sık iğne öreceğiz. Nasıl devam edeceğiz arkadaşlar? Şimdi buradayız. Şöyle buradan devam edeceğiz. 10 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 9 ve 10. Şimdi şuraya bir ayraç koymak istiyorum. Sıra başını kaybetmek istemiyorum. 3 ve 4. sıralara geldik. Şimdi 3. sırada bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne örüyorum.
1 2 dördüncü sıra bir tane azaltma örüyorum. Yine sıra sonuna kadar sık iğne öreceğim. 1 2 5. sıra. 5. sırada bir tur örüyoruz arkadaşlar. 1 2 7 ve 8. 6. sırada yine 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 ve 8. Bir tane zincir kaydırma, ipliği dikiş payı bırakarak uzun keselim arkadaşlar. Şimdi bu uç kısmı da dikelim, kapatalım ama ipimiz kalsın, bırakalım. Çünkü bu parçayı da sonra yine avuç içine dikeceğiz. İpe ihtiyacımız olacak. Şimdi bu açıklığı dikerek kapatalım arkadaşlar. Evet, çalışmamı tamamladım. İpi bırakıyorum, kesmiyoruz. Şimdi buradan eli elyafla dolduralım. Çok sımsıkı doldurmayalım. Orta karar elyafla dolduruyoruz. Evet, elyafla doldurduktan sonra yukarıdan 5. sıraya arkadaşlar şöyle sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi bakın bu sıraya, buraya bu eli yuvarlayarak bu şekilde biraz şöyle çok açık olarak değil ama birazcık toparlayarak uçlarını şu 5. sıraya dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çalışmayı ben tamamladım. Diktim parmağı da. Şimdi bu baş parmağı da biraz kavis vererek şu avuç içine hemen dipten değil, yani bu diktiğimiz 5. sıradan değil, bir sıra üstünden şöyle kavis vererek dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, parmağı da diktim. Böylece sol el çalışmamızı da tamamlamış olduk. Bu sol el, unutmayalım. Sol el yani şu taraf oluyor. Bize göre sağ, tavşana göre sol eli sol tarafa koyalım. Ona göre. Şimdi sağ eli örerek devam edeceğiz. 11 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine birinci zincirin içine batıyorum. Bir zincir kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekeceğim. Her zincirin içine bir adet sık iğne örüyoruz. Yani 11 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 11. Sırayı birleştiriyorum. Burada 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bu dibine batacağız. Bir zincir kaydırma ile birleştireceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. 10 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 10. Sondaki sık iğnenin içine bir tane arttırma örüyorum. Şimdi bu zinciri bu tarafta tutuyoruz. Buradan örmeye devam edeceğiz. Sırayı birleştireceğim arkadaşlar. Bir zincirle yeni sıraya geçiyorum. Bir tane arttır. 1 2 bir sık iğne. Bir arttır. Bir sık iğne. Bir arttır.
bir sık iğne, bir arttır, bir sık iğne, bir arttır, bir sık iğne, bir arttır, bir sık iğne. Sırayı birleştiriyoruz. Bir zincirle dördüncü sıraya geliyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda 18 adet sık iğne olması gerekiyor. 4 ve 7. sıralar 4 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Şimdi arkadaşlar 4 sırayı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buraya 9 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Buradaki bir sonraki sık iğnenin içine bir zincir kaydırma yapıyorum. Burada 8 adet sık iğnenin boşta kalması gerekiyor. Sayıp kontrol edersiniz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip geri döneceğim. 9 tane sık iğne öreceğim. Şimdi bakın buraya batmıyorum. Zincir kaydırmayı buradan itibaren örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burada arkadaşlar ilk zincirin içine, şimdi bakın burası dip değil, şu zincirin içine, boştakine bir tane zincir kaydırma örüyorum. Burada sayalım, 7 tane sık iğnenin boşta kalması gerekiyor. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Diğer elde yaptığımız gibi 4 sıra öreceğiz. Şimdi 9 tane sık iğne öreceğim. Birinci sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burada dibe batacağız. Bir zincir kaydırma, bir zincir çekip geri dönüyorum. İkinci sıra 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine dibe batacağım. Dibe batıyorum. Bir zincir kaydırma, bir zincir çekip geri dönüyorum. Üçüncü sıra 9 tane sık iğne, 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine dibe bir tane zincir kaydırma, bir zincir çekip geri dönüyorum. 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Dibe zincir kaydırma örüyorum. Şimdi arkadaşlar buradan devam edeceğiz. 7 tane sık iğnemiz vardı. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7
buraya boşluğa bir tane zincir kaydırma örüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. Evet, 2 sıra 18 sık iğne ördüm. Şimdi bu son sırada da arkadaşlar 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir zincir kaydırma yapacağım ve ipimizi dikiş payı bırakarak uzun kesiyoruz. Şimdi sıra geldi baş parmağı örmeye arkadaşlar. İpliği yine dibe bağlayalım. Şimdi burada her zincirin üstüne bir tane sık iğne öreceğiz. Yani toplam 10 tane sık iğne örelim arkadaşlar. 1 2 3 ve 10. Örgümüze buradan devam edeceğiz. Yani şu şekilde tutun. Böyle örüyoruz. Şimdiki ikinci sıramızda 10 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Buradan itibaren örüyoruz. 1 2 3 9 ve 10. Üçüncü sıra bir ayraç kullanacağım. Bir tane azaltma. Sıra sonuna kadar sık iğne öreceğiz. 1 2 ve 8. Dördüncü sıra bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve 7. 5. sıraya geldik. 5. sırada bir tur örüyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 8. 6. sırada yine 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane zincir kaydırma, ipliği dikiş payı bırakarak uzun keselim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sol eli nasıl dikmiştik? Aynı şekilde bu eli de dikeceğiz. Önce uç kısımları bir kapatalım. İplerimizi kesmeyelim. Daha sonra içini elyafla doldurduktan sonra da şekil vereceğiz. Bakın bu sol eli, bu da sağ eli olacak bu şekilde. Yani şöyle dikeceğiz. Parmağı da bu şekilde buraya dikeceğiz arkadaşlar. Bunlar da sağ ve sol elleri olacak. Sol elde uyguladığımız işlemleri bu elde de uygulayarak dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Elyafla içini doldurarak dikiş çalışmamı da bitirdim. Sizin elinizdeki parçaların görüntüsünün de böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bu parçaları kollara dikerek vücuduna yapıştıracağız arkadaşlar. Böyle kalça kısmını
İkisini de yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Bugs Bunny'nin ellerini ördük hep birlikte. Umarım siz de videomdan memnun kalmışsınızdır. Videomu beğenmişsinizdir. Anlatımım ve videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilirsiniz ve yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.